1937 senesinin sessiz bir gecesinde Paris'teki laboratuvarında Jacques Bergier gece geç saatlere kadar çalışmaktaydı. Tarihin karanlık sayfalarında yer etmiş bu gizemli kişilik bir bilim insanı, bir casus, bir okültist ve bir gizem avcısıydı. Jacques saatin geç olduğunu fark eder ve deneylerini bitirerek laboratuvarını kapatır. Ve birkaç gün önce onunla önemli bir konuyu görüşmek için randevu almış kişiyi beklemeye başlar. Sessiz sokaklarda bir çift ayakkabının sesi karanlığı deler ve gölgelerin arasından gizemli bir kişi laboratuvara girer. Adam ona yaklaşır ve son derece ciddi bir şekilde o dönemlerde dünyada belki sadece birkaç kişinin bildiği karanlık bir uyarıyı ona fısıldar. Bu uyarı Jacques Bergier'in yanında çalıştığı, üstü olan Dr. André Heilbronner'ın yürüttüğü gizli deneysel çalışma ile ilgilidir. Bergier şaşırır ve bu son derece sıkı saklanan sırrı dışarıdan birinin nasıl bildiğine anlam veremez. Üstelik daha kimse deneyin sonuçlarının nereye varacağını bile bilmezken bu gizemli kişi bu konu hakkında tecrübesi varmış gibi nasıl bir uyarı yapabilirdi? "Sen kimsin? Tüm bunları nereden biliyorsun?" diye şaşkınlık içinde sorar Jacques Bergier. Gölgelerin arasındaki gizemli adam ona yaklaşarak şöyle der: "Ben Fulcanelli'yim ve ne yazık ki sizin şu an üzerinde çalıştığınız şeyi insanlık daha önce de başardı ve kendi sonunu getirdi. Gerçeği bula hoş geldiniz." Ölümsüzlüğe erişmek çağlar boyunca insanoğlunun belki de en büyük arzularından ve hırslarından birisi olmuştur. Tarihte ne kadar geçmişe giderseniz gidin, neredeyse son 5000 senedir gelmiş geçmiş tüm medeniyetlerin mitlerinde ve tarihinde ölümsüzlüğü arayan karakterleri ve onların hüsranla biten hikayelerini görürüz. Büyük Kral Gılgamış ölümsüzlüğü arayarak yıllarını harcamış ve sonunda tanrılar tarafından ölümsüzlük ile ödüllendirilmiş Utnapiştim'i yani günümüz dinlerinin Nuh dediği karakteri bulmuştur. Fakat kendisi bu hediyeye hiçbir zaman erişemez. Çin'in ilk kralı Qin Shi Huang, tanrılar gibi ölümsüz olmak için onlar ile özdeşleştirilmiş metal olan civayı içerek bu güce erişebileceğini sanır. Ama civa onun beynini eriterek delirmesine ve ölmesine sebep olur. Büyük İskender'in fetihleri boyunca tanrılar gibi ölümsüz olmak için her türlü gizemli noktayı aradığını ve araştırdığını görürüz. Fakat onun da kaderi erken yaşta ölüp gitmek olmuştur. Örnekleri sayısız şekilde çoğaltmak mümkün. Dedim ya, İnsan ölümü anladığı ilk günden beri ondan kaçmanın nihai yolunu bulmaya çalışmakta. Hermetik ve ezoterik disiplinlerde ise ölümsüzlük çeşitli gizli ve meşakkatli metotlar ile elde edilebilecek bir yetenek olarak karşımıza çıkar. Ve bu metotlardan birisi de simya ilmi ve onun kalbinde yatan felsefe taşıdır. Evet, değersiz metalleri altına çevirme etkisine sahip olan felsefe taşı. Aynı zamanda sonsuz yaşam iksirinin temeli de bu maddedir. İşte bu ölümsüzlük arayışında tarih karşımıza bu konuda başarılı olduğu iddia edilen son derece mistik bir karakteri çıkarır. Fransız simyacı ve ezoterik yazar Fulcanelli. Kendisinin ne zaman nerede doğduğu, asıl adının ne olduğu kimse tarafından bilinmez. Hatta Fulcanelli adının bile antik Roma ateş tanrısı Vulkan ile Yahudilerin tanrısı olan El'in bir çeşit birleşimi olduğu düşünülür. Fulcanelli hakkında bilgimiz o kadar kısıtlı ki kimi araştırmacılar onun bir düzmece olduğunu iddia ederken kimileri ise sırlara ermiş bir bilgi olduğunu iddia ederler. Fakat şu bir gerçek ki kendisi ne olursa olsun elimizde onun izini sürebileceğimiz bizzat onun tarafından yazılmış 2 adet kitap var. Ve bir de CIA'den önce Amerika'nın istihbarat teşkilatı olan Stratejik Hizmetler Bölümü tarafından küresel çapta yapılmış bir insan avı var. Amerika, dünya çapında bir simyacıyı bulmak için neden insan avı başlatmış olabilir ki diye düşünenleriniz videonun başını hatırlasınlar. Fulcanelli'nin atom enerjisinin teorik deneylerini yapan Jacques Bergier ile konuşmasından bahsetmiştim. İşte tam da o yüzden aranıyordu. O devirlerde bu bilgiye bir insanın nasıl hakim olduğunu öğrenmek Amerika'nın en önemli hedeflerinden birisi olmuştu. Fakat yapılan tüm çalışmalara rağmen kendisi hiçbir zaman bulunamamıştır. Peki kim bu Fulcanelli? Elimizde onunla ilgili biraz olsun elle tutulur ne gibi bilgiler var? Gelin biraz bunları inceleyelim. Fulcanelli karakterinin tarihte karşımıza ilk kez çıkışı 20. yüzyılın başlarında Paris'te bir kafede gerçekleşir. Daha önceki büyünün kökeni videomda size 1900'lü yılların mistik akımlara ve büyü gibi ezoterik konulara son derece önem veren meraklıların çağı olduğundan bahsetmiştim. İşte tam da bu merakın ortasında 2 simyacı karşımıza çıkar. Julien Champagne ve Eugène Cancelier. Aralarındaki ciddi yaş farkına rağmen bu ilginç ikili zamanlarının çoğunun laboratuvarlarda ve Paris'in kütüphanelerinde ezoterik kitapları okuyarak ve simyanın derinliklerine inerek geçiriyorlardı.
Champagne uzun seneler simya geçmişi olan birisiyken Kanseliye ise henüz 16 yaşında onun öğrencisi gibi bir konuma sahipti. 1915 senesinde ise ikilinin hayatında bir dönüm noktası gerçekleşir. Kanseliye bize hikayeyi şöyle anlatır. 1915 senesinde kendisini Fulcanelli isimli bir ustanın çalışanı olarak gösteren bir kişi yanıma gelip sizi son derece ilginç bir kişiyle tanıştıracağım dedi. Onu ilk gördüğümde çağının son derece dışında bir insan olduğunu anladım. Tavırları, giyimi ve kuşamı sanki seneler öncesinden 16. yüzyıldan kalmış gibiydi. Onunla çalışma fırsatım olmadı. Onu sadece gözlemledim. 1925 senesine geldiğimizde bu gizemli ustadan aldıkları bilgiler sayesinde hem Champagne'nin hem de Kanseliye'nin namı Paris'te duyulmaya başlanır. Ve hatta kendilerine öğrenciler ve üyeler bile bulmaya başlamışlardır. Nihayetinde de adına Heliopolis kardeşliği denilen okült bir tarikat kuracaklardır. Heliopolis, antik Mısır'da simyanın ve ezoterizmin son derece yaygın olarak kullanıldığı bir bölgeydi. Günümüzde de Kahire sınırları içindedir. Bu tarikatta ikilimiz gizemli hocaları Fulcanelli'den aldıkları ezoterik bilgileri öğrencileriyle paylaşarak onları eğitiyorlardı. Tabi bu esnada Fulcanelli bir kez daha tarih sahnesinden silinmişti bile. Onun bu özelliğini video boyunca sık sık göreceksiniz, şaşırmayın. Aradan geçen 11 seneden sonra Paris'te Fulcanelli efsanesi yavaş yavaş sönmeye başlar. Malum adamın adı var ama kendisini gören yok. İşte tam da bu yılda son simyacı olarak adlandırılan Fulcanelli'nin kitabı bir anda ortaya çıkar. Vay be, kitapta kim bilir ne gibi sırlar, ne gibi simya metotları vardır diye düşünenleriniz varsa öyle hemen gaza gelmesinler. Çünkü kitabın ismi Katedrallerin Gizemi'ydi ve içeriği ise bu yapıların mimarisi hakkındaydı. Biraz heves kırıcı oldu değil mi? Ama durun, hemen modunuz düşmesin. Sonuçta ezoterik ilimlerde güzel bir söz vardır. Bilen söylemez, söyleyen ise bilmez. Ama bunu gizleyerek anlatabilir. Katedrallerin Gizemleri zamanında sadece 300 adet basılmış bir simya kitabı. Merakla onu alıp sayfalarını karıştırdığınızda karşınıza çıkacak ilk şey Avrupa'daki katedrallerin mimari detaylarıydı. Fakat onu dikkatli okuduğunuzda aslında Fulcanelli'nin kitabında simyanın kadim sırlarını ve kutsal geometri denilen sistemin aslında bu katedrallerde nasıl gizlendiğini anlattığını görürsünüz. Kitabın amacı bilgiyi ancak ona gerçekten ulaşmak isteyenlere verecek tarzda dizayn edilmiş olmasıdır. Hatta yazım dilinde antik Latince ve Yunanca'dan da kalma kelimelere ve cümlelere de yer verilmiştir ki şifreleme daha sıkı olsun. Bu tarz şifreli anlatım tarzının tarihte ilk yaratıcılarından birileri de bizzat simyacılardır. Günümüzün kriptoloji sanatının ataları da diyebiliriz. İlginç semboller, anahtar kelimeleriyle çözülecek paragraflar ve hatta yeri geldiğinde hiç bilinmeyen dillerde bile yazılmış metinler. Günümüzde sırrını tam çözemediğimiz Voynich el yazmasının da bu örneklerden birisi olduğu düşünülmekte. Tabii Paris'in efsanevi simyacısının kitabı büyük bir hit olur ve bir anda insanlar sır çözmek gayretiyle katedrallere akın etmeye başlarlar. Takip eden senelerde 1929 yılına geldiğimizde ise Fulcanelli'nin ikinci kitabı olan Dwellings of the Philosophers piyasaya çıkar ve tıpkı ilk kitap gibi okuyucuyu gözle görünenin ötesine bakmaya iter ve bir kez daha mimari sembolizm ile bize simyayı anlatır. Kitapların linkini açıklamadaki kaynak kısmına bırakıyorum, merak edenler okuyabilirler ama Türkçesini bulamadım. Her iki kitap da bize Fulcanelli'nin ne denli ciddi bir dil, sembolizm, mimari ve okült bilgiye sahip olduğunu gösterir. Ve onun varlığını bir mitten ibaret sanan Avrupa, bir anda onun kökeninin ne olduğunu merak etmeye başlar. Fakat üstad bir kez daha sırra kadem basmıştır. Ancak kitaplarının başarısı ve uyandırdığı merak, arkada kalan öğrencileri olan Julien Champagne ve Eugène Cancelier'i ilginin odağı haline getirmiştir. Herkes kapılarında kuyruk olup bu gizemli üstadın onlara verdiği kadim sırları öğrenmek istiyordu. Fakat tüm bu ilgiye rağmen Champagne ve Cancelier hiçbir zaman bundan maddi fayda sağlamamışlardır ve sadece bir avuç öğrenci kabul ederek onlara eğitim vermişlerdir. Aradan geçen seneler boyunca Fulcanelli'nin öğrencileri de dahil kimse bir daha ondan haber alamamıştır. Geçen bu senelerde Champagne, simyacıların magnum opus, yani büyük eser dedikleri şeyi keşfetmek için, ki bu çoğu zaman felsefe taşı olarak bize anlatılır, çabalamış ve kelimenin tam anlamıyla bu uğurda kendini tüketmiştir. Ardı arkası kesilmeyen başarısız deneyler, okumalar derken Champagne kendini derin düşüncelerin ve absint şişelerinin dibinde kaybeder ve son yıllarını perişan, beş parasız şekilde geçirip 26 Ağustos 1932'de çoğu eklemi aşırı alkol tüketimine bağlı olarak kangren olmuş şekilde hayatını kaybeder. İlk hocasının ölümüyle ciddi şekilde sarsılan Cancelier ise
kendisini sonu gelmez magnum opus arayışından koparır ve sadece öğrencilerine simyanın felsefik eğitimlerini vermeye başlar. Bu arada simyayı sadece metalleri altına çevirmekten ibaret olarak düşünüyorsanız çok ciddi bir yanılgı içindesiniz demektir. O konuya da birazdan geleceğiz. Fulcanelli'nin ortadan kayboluşunun üzerinden 32 sene geçmiştir ve günün birinde artık bir daha ondan haber alamayacağını düşünen eski öğrencisi Eugene Cancelier şifreli bir mektup alır. Mektupta öğrencileriyle vedalaşması ve İspanya Seville kentine gelmesi söylenmiştir. Cancelier mektuptaki el yazısını anında tanır. Bu hocası Fulcanelli'den başkası değildir. Hızlı bir şekilde Seville'e giden Cancelier, Fulcanelli'nin bir şoförü tarafından karşılanır ve kentin dışında dağlara doğru yola çıkarlar. Saatler süren yolculuk sonrası büyük bir malikanenin girişine gelen Cancelier, uzaklardan ona doğru yürüyen bir adam görür. Bu seneler önce yanlarından ayrılmış hocası Fulcanelli'dir. Fakat büyük bir fark vardır. Cancelier olayı bize şöyle anlatır. Ustam seneler önce bizden ayrıldığında zaten hali hazırda son derece yaşlı bir adamdı. Fakat aradan geçen 30 küsür seneden sonra onu tekrar gördüğümde karşımda duran kişi en fazla 50'lerinde olan benden bile daha genç bir adamdı. Malikaneye girdiklerinde Cancelier'in ilk gözüne batan şey avluda oynayan çocuklar ve etraflarındaki ebeveynleriydi. İlginç bir şekilde herkes 16. yüzyıldan kalma elbiseler giyiyordu diye anlatır bize Cancelier ve şöyle ekler. Ustam orada kendine simyacılardan oluşan bir komün kurmuştu. Bu komitede aylar boyunca çalışan ve deneyler yapan Cancelier, ustasını nadiren etrafta görüyordu. Fulcanelli kendi odasında sıkı bir izolasyon içinde kalıyordu. Bunun da nedeni yakında kendini şok edici bir şekilde gösterecekti. Bir sabah uyandığında Cancelier yapının avlusunda sabah yürüyüşüne çıkar ve karşısından 3 kadının geldiğini görür. Kadınlar yanından geçerken onlara günaydın diyerek selam verir. Ve birisinin dönüp sana da günaydın Eugene dediğini duyar. Cancelier gözlerine inanamaz. Karşısındaki hocası Fulcanelli'dir. Fakat her ne kadar onun eski halinden görünüm detayları içerse de karşısındaki bir kadındır. Daha doğrusu hem kadınsal özellikler taşıyan hem de erkeksi özellikler taşıyan birisidir. Cancelier o an hocasının ulaşılabilecek en üstün seviye olan magnum opus'a ulaştığını anlamıştır. Magnum opus yani büyük iş, büyük eser. Bir simyacının ya da bir okült öğrencinin erişebileceği en üst seviye olarak tanımlanır. Size biraz önce simyayı sadece metalleri altına çevirme sanatı sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz diye bilgi vermiştim. Gelin biraz bu konuya girelim. Simya hakkında temel bir araştırma yaptığınızda onun amacının bir maddenin temel yapısını önce yıkıp, sonra değiştirip, sonra yeniden birleştirerek onu en üst değeri, potansiyeli olan altına çevirmeyi hedeflediğini görürsünüz. İşte bu yaklaşım modern Batı dünyasının mistik konuları olan sığ ve materyalist bakış açısıyla birleştiği için her daim filmlerde, kitaplarda ve hatta tarihi kayıtlarda bile kendini değersiz metalleri altına çevirmeye adamış insanlar olarak görüp dururuz. Ve bu kişilerin de bu dönüşümü yapmaları için de gerekli olan en önemli katalizör felsefe taşı olarak bilinen maddedir. Bu maddeyi yaratmak için kaç kişi senelerini hatta canını verdi bilmek imkansız. Ama sanırım kendi araştırmalarım ile bildiğim kadarıyla ve özellikle bu videoyu hazırlarken öğrendiğim bilgiler ile de şunu diyebilirim ki bu gayede ömrünü harcayan herkes başarısız olmaya mahkumdur. Neden mi? Cevabı bizzat Fulcanelli versin. Alkemik dönüşümdeki esas metallerin dönüşmesi değildir. Bizzat simyacının dönüşmesidir. Simyanın sırrı şudur. Çevremizdeki madde ve enerjiyi manipüle ederek modern bilimin güç alanı dedikleri şeye erişmek mümkündür. Bu alan gözlemciyi öyle istisnai bir pozisyona koyar ki o evren ile karşı karşıya gelir ve bu pozisyondan zaman ve mekanda bizden gizlenmiş tüm gerçekliğe, zamana, maddeye ve enerjiye ulaşabilir. İşte buna büyük eser denilir. Kanalımı takip edenlerin aklına bu anlatımda bir şeylerin geldiğine inanıyorum. Ve tekrar hatırlatıyorum, kanaldaki çoğu video birbiriyle bağlantılı ve nihayetinde size büyük bir resmi sunmak için tasarlanıyor. Bunu unutmayın. Fulcanelli'nin neredeyse 100 sene önce notlarında bahsettiği bu güç alanına bugün bilimsel olarak kuantum alan teorisi diyoruz. Yani bütün evreni saran ve madde ile enerji arasındaki geçişi sağlayan temel yapı. İşte gizemli simyacımız da bize onlarca sene önce bu alana erişebilmenin ve bu sayede eşyanın tabiatını değiştirebilmenin bir simyacı için en büyük hedef olduğunu anlatıyor. Simya ve okült kitaplar sembolik kavramlar ile doldur demiştim.
Şimdi sizin için bu sembollerin biraz çözümlemesini yapmak istiyorum ki en azından araştırmalarınızda size biraz zaman kazandırayım. Simyada geçen değersiz metal aslında gerçeğin farkında olmayan insandır. Size simyada 3 faz olduğunu demiştim. Yıkım, dönüştürme ve en üst potansiyeline ulaştırıp yeniden birleştirme. İşte gerçeğin farkında olmayan kişi kendini simya bilgisiyle, yani çoğu yerde geçen hermetik bilgiyle önce parçalar. Bu kalıplaşmış inançlarınızın, bilginizin ve karakterinizdeki zayıflıkların kırılmasını sembolize eder. Doğu felsefesinde buna yaşarken ölmek denir. Daha sonra ikinci fazda ise dönüştürme, yani yıkılmış eski bilginizi, düşünce yapınızı ve inançlarınızı yeni bilgiler, yeni algı ve yeni farkındalığınız, inancınız ile yeniden birleştirmeye başlarsınız. Ve üçüncü safhada ise bir zamanların cahil insanının yerinde gerçek bilgiye, gerçek inanca ve anlayışa ulaşmış kişi en üst potansiyelinde kendini yeniden yaratmış olur. İşte magnum opus budur. Benzer yaklaşımı Budizm'de Nirvana'ya ulaşmak olarak, tasavvufta insanın kamil seviyesine ulaşmak olarak, Taoizm'de Wu Wei olarak, Hinduizm'de de moksha olarak görürüz. Yani her inanç bu seviyeyi bize gösterir ve ona ulaşmak için çeşitli metotlar sunar. İşte hermetik simyada bu seviyeye magnum opus demiştir. Yani büyük eser. Çünkü nihayetinde bu dönüşümü tamamlamış bir insan olabilecek en büyük eseri ortaya çıkarmıştır. Yani o, herkesin dünyanın her yerinde aradığı ve maddenin tabiatını değiştirebilecek felsefe taşını kendi içinde bulup bizzat ona dönüşmüştür. Ya zengin olma hayallerim vardı, bakırı altına çevirecektim diyenler halen varsa, Matrix filmindeki şu diyalog aslında bu yaklaşımın güzel bir örneğini bize veriyor. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Mermilerden kaçabilir miyim? Hayır Neo. Şunu demek istiyorum. Hazır olduğunda buna gerek kalmayacak. Tıpkı Morpheus'un Neo'ya dediği gibi. Zaten o seviyeye gelirseniz bakırı altına çevirmek için ekstra bir nesneye ihtiyaç duymazsınız. Eşyanın tabiatı üzerinde manipülasyon gücüne sahip o nesne zaten bizzat siz olmuş olursunuz. Ama emin olun öyle bir bilinç düzeyinde de altınla elmasla işiniz olmayacaktır. Peki iyi güzel de deminki hikayede geçen Fulcanelli'nin bir erkekken kadın olma olayı neyin nesi diyenler için onu da açıklayayım. Hermetik simya son derece yoğun sembolik kavramlar içeren bir ilimdir. Ve bu sembollerden birisi de kişinin dönüşüm safhasında karşımıza çıkan Divine Androgyny, yani Türkçe'ye çevirirsek ilahi çift cinsiyetlilik olayıdır. Şimdi aklınıza basitçe homoseksüellik gibisinden şeyler gelmesin. Burada derin bir sembolizm söz konusu. İlahi çift cinsiyet kavramı aslında hem erkek hem kadın inisiyeler için geçerli bir kavram ve bize şunu anlatır. Kişi aydınlanma yolunda tam olarak içsel dengeyi sağlamak için içindeki hem eril enerjiyi hem de dişil enerjiyi dengeli ve uyumlu bir şekilde kucaklamalı ve kabul etmelidir. Çünkü ancak bu şekilde dualite üzerine kurulmuş evrende ve varoluşta ortak noktayı, yani dengeyi kendi içinde yaratmış olur. Bu aslında çok derin ve çok ciddi emek isteyen bir disiplin ve felsefedir. Hani insanlar bazen bana göre de boş olan bir konuyu tartışırlar ya, Tanrı iyi midir yoksa kötü müdür diye. Aslında hak yaratıcı her neyse hem iyi hem kötüdür. Hem sıcak hem soğuktur. Hem pozitif hem negatiftir. Çünkü her şey ondan çıktıysa eğer her şey de onun parçasıdır. Ve onun içinde dengededir. İşte dualiteyi tek bir bedende birleştirme sembolizmi de bunu yansıtır. Yani ikililikten kurtulup tanrısallaşma, aydınlanma. Ben erkeğim, benim ne gibi bir dişil yanım olabilir demeyin. Herkeste bu enerjiler vardır. Burada kromozomlarınızdan bahsetmiyoruz. Bunu biraz daha soyut bir kavram olarak düşünün ve nihayetinde bunun tespiti de ve kabullenişi de size kalmış bir nokta. Çünkü her erkek ve kadın bunu kendilerine göre farklı yaşarlar. O yüzden lütfen ne yani homoseksüeller, translar ya da fiziken değişmiş kişiler bunu mu yansıtıyor filan demeyin. Aslında alakalı konular değiller. Hatta o olayların bu tarz enerjilerin kontrolsüz hallerinden dolayı gerçekleştiğini iddia eden bir düşünce de mevcut. Ama şahsen o mevzulara girmek istemiyorum. Konudan kopmayalım. Şimdi bu tabii benim bildiğim kadarıyla enerjiyi kabul etme biçimi. Ama hermetik bilgide geçen bu ilahi çift cinsiyet burada anlatıldığı gibi belli bir seviyede gerçekten bedensel dönüşüm ve yenileme ve gençleşme sağlıyor mu? Onu açıkçası bilmiyorum. Çünkü sembolik anlatımı dışında ilk kez fiziksel olarak etkisini ben de bu videoyu yaparken gördüm. O sebepten bu konuda yorum yapamayacağım. Konumuza geri dönelim. Ustasını cinsiyetsiz bir formda görmenin şokunu zor bela üzerinden atan Cancellieri'ye Fulcanelli son bir emir verir ve şöyle der. Artık simya çalışmayacağın zaman yakında geliyor evladım. Senin için güneydeki kutsal alanları aramanın vakti geliyor.
Bunun üzerine Kanseliye bavulunu toplar ve komünden ayrılarak hocasına son kez veda eder. Kendisine bu gezisi sorulduğunda olayları sanki bir rüya gibi hayal meyal hatırladığını anlatmıştır. Hatta onunla röportaj yapan kimi yazarlar bunun fizikselden ziyade farkında olmadan bir boyutlar arası seyahat şeklinde bile olmuş olabileceğini kaleme almışlardır. Deneyim ne olursa olsun Kanseliye bir daha hocasını tekrar göremez ve 12 Nisan 1982'de hayata gözlerini yumar. Onun ölümünden sonra iddialarını tarihçi ve erken dönem kimya üzerine araştırmalar yapan bir yazar olan Gerard Hem sorgulamaya başlar ve Kanseliye'nin kızı ile irtibata geçip babasından kalan dosyaları incelemek istediğini söyler. Hem merhumun dosyalarını hem de pasaportunu inceleyen Hem, gerçekten Kanseliye'nin belirtilen tarihlerde İspanya Seville'e gittiğini doğrular. Fakat daha ilginç olan şudur: orada kaldığı aylar boyunca ne Seville'de ne de yakındaki diğer yerlerde Kanseliye'nin konakladığına ya da göründüğüne dair tek bir kanıt bile bulamaz. Yani adam gerçekten Seville'e geldiğinde şehre ayak bile basmadan bir yere götürülmüştür. Bu ve bunun gibi araştırmalar sonucu Gerard Hem, Eugene Kanseliye'nin iddialarında bir safsata olmadığına kanaat getirmiştir. Peki Fulcanelli'yi koca dünyada gören ve bize bu bilgileri aktaran sadece 2 kişi mi var diye merak edenler varsa videonun girişinde bahsettiğim olayı unuttular demektir. Hani 1937 senesinde deneysel atom fiziği üzerine çalışan Jacques Bergier'in gece geç bir saatte kendisini nükleer yıkım konusunda uyaran gizemli bir kişiyle karşılaşmasından bahsetmiştim. Gelin o konuya geri dönelim. Çünkü şimdiye kadar simyanın ruhani kısmı ile ilgilendik. Fakat bu hikaye bize simyanın günümüz modern kimyasının ve fiziğinin nasıl temellerinden birisi olduğunu gösterecek. Çünkü Fulcanelli'ye göre kadim simya günümüzde nükleer fizik dediğimiz kavramı çok uzun zaman önce çözmüş ve insanlığın kendi sonunu getirmesine sebep olmuştu. 1937 senesinde kimya mühendisi Jacques Bergier'in yanında çalıştığı ileri görüşlü fizikçi Dr. André Heilbronner, o zamanlar için uç bir bilim konusu olan atom enerjisi üzerine çalışmalar yapıyordu. Düşünün, Amerika'nın atom bombası geliştirme çalışması olan gizli Manhattan projesinden 5 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani daha bu iş ile dünyada uğraşan bir avuç insan var ve kimse sonucunun tam olarak nasıl bir güç doğuracağını net bir şekilde bilemiyor. İşte bu ilginç zamanlarda gizemli bir karakter Jacques Bergier'le bir görüşme talep eder. Seneler sonra yazdığı kitabı olan The Morning of the Magicians, Büyücülerin Sabahında Bergier o anı bize şöyle anlatır. Sanıyorum siz nükleer enerji üzerine çalışan Monsieur André Heilbronner'in asistanısınız. Kendisi sağ olsun yaptığı deneyler hakkında benimle bazı bilgileri paylaşmıştı. Daha sonra Fulcanelli Bergier'e yaklaşır ve sözlerine devam eder. Siz de dahil günümüzde bazı bilim insanları büyük bir başarının eşiğinde duruyorsunuz. Ama lütfen beni dinleyin ve çok ama çok dikkatli olun. Çünkü uğraştığınız bu güç son derece büyük bir tehlike barındırıyor. Üstelik sadece sizler için değil, bütün insanlık için. Nükleer gücün özgürleştirilmesi aslında düşündüğünüzden daha kolay ve bu çalışma sonrasında ortaya çıkacak radyoaktivite sadece birkaç sene içerisinde gezegenimizin atmosferini zehirleyebilir. Lütfen dikkatli olun. Atomik patlayıcılar sadece küçük miktardaki metallerden bile elde edilip kolaylıkla bir şehri yok edebilirler. Size bu bilgileri veriyorum çünkü biz simyacılar bu ilme çok ama çok uzun zamandır sahibiz. Bakın tekrar hatırlatayım, en yakın nükleer bomba çalışmasına daha 5 sene var ve dünya çapında bilinen bilgiler sadece teoride bilinen bilgiler. Fakat kim olduğu, nereden geldiği belirsiz bir karakter kendini bir simyacı olarak tanıtıyor ve karşısındaki bilim adamına atom bombasının etkileri hakkında uyarılarda bulunuyor. Fulcanelli şöyle devam eder. Geçmişte bu enerjinin benzeri üzerine uzmanlaşmış medeniyetler vardı. Fakat onu yanlış emeller için kullandıklarından dolayı yok olup gittiler. Fakat bazı teknikler ve bilgiler hayatta kalmayı başardı. Lütfen şunu unutmayın. Bir simyacının araştırmaları ve ilmi ahlak ve inancından gelir ve bu ona yol gösterir. Fakat ne yazık ki modern fizik vicdana yer vermeyecek şekilde oluşturuldu. İşte bu yüzden benim görevim sizi ve çeşitli yerlerde sizin gibi bu konu üzerinde çalışan bilim insanlarını uyarmak. İlginç değil mi? Şimdi aranızda video gitgide uçuyor mu ne? Modern bilimin keşfeleri daha 100 seneyi doldurmadığı bir kavram için nasıl olur da kim olduğu belirsiz bir simyacı binlerce yıl öncesinin tekniği der diye düşünenler varsa gelin zamanda küçük bir yolculuğa çıkalım ve kadim bilgi dediğimiz kavramların izlerini sürelim. Size geçen hafta yaptığım Mısır'ın Gizemleri serisi videomda antik Yunanlı bir bilim insanından bahsetmiştim. Demokritos. Demokritos, M.Ö. 460 civarında Yunanistan'ın Abdera şehrinde doğmuştur.
Ancak ruhunun derinliklerinde kendisini çeken bir merak ve bilgi aşkı vardır. Bu tutku onu zamanının sınırlarını aşan bir yolculuğa sürükledi ve kendisini hermetik bilginin merkezi olan Antik Mısır'ın gizemli tapınaklarında ve büyücülerinin ve rahiplerinin sakladığı eski bilgelikleri öğrenirken buldu. Hatırlayın, antik çağlarda büyücüler aynı zamanda o dönemlerin bilim insanları da oluyorlardı. Mısır'daki eğitiminin yanı sıra Demokritos'un Babil'e ve hatta Hindistan'ın uzak köşelerine kadar seyahat ettiği söylenir. Bu kültürlerden aldığı ilhamla Demokritos evrenin temel yapı taşlarını yani atomları ilk defa teorize etti. Demokritos ve onun akıl hocası Leokipos maddenin boşlukla ayrılmış küçük, bölünemez parçalardan oluştuğunu öne sürdüler. Demokritos'a göre atomlar şekil, düzen ve konum bakımından birbirinden farklıydı ve sonsuz bir çeşitlilik yaratıyordu. Bu düşünceler günümüz atom teorisinin temellerini oluşturdu ve modern bilimin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu konu hakkında belki de en net örnek karşımıza Mahabharata destanında çıkar. Bu büyük destan bize ahlak, adalet, yönetim gibi kavramlarda bilgiler veren büyük bir eser. Ve belki de en dikkat çekici kısmı da savaş sahnelerini anlatırken kullanılan silahlar. Mahabharata bize bu silahlar hakkında son derece detaylı bilgiler vermektedir. Fakat burada basit kılıçlardan kalkanlardan bahsetmiyoruz. Bizzat atom bombasından bahsediyoruz. Destanda bu tanrısal silahlar için genel olarak astralar denir. Ve bunların en güçlüsü olarak da Brahmastra denilen bir silah bize anlatılır. Destan bize silahı şu şekilde tasvir eder. Brahmastra bir kez fırlatıldı mı, içinde evrenin tüm enerjisini saklayarak durdurulamaz bir şekilde hedefine doğru ilerler. Düştüğü yerde büyük bir parlaklık ile patlar ve yüksek sıcaklık her şeyi yakarak yok eder. Destanda bu silahın ancak son çare olarak kullanılması gerektiği, çünkü hedefini yok etmekle kalmayıp bitkileri ve suyu da kirlettiği için çevresine de ciddi zararlar verdiği ve sağ kalanların ise saçlarının ve tırnaklarının döküldüğü yazar. Adamlar daha ne yazsınlar değil mi? Karşınızda binlerce sene önce yazılmış bir destan var. Ve bu destan kendinden bile binlerce sene önceki zamanları anlatıyor. Ve bize atom bombasından net bir şekilde bahsediyor. Hatta konu bununla da kalmıyor. Bu destandan yola çıkarak yapılan araştırmalarda gerçekten atom bombasının izlerinin kaldığı Mohenjo-Daro şehri de keşfediliyor. Konu hakkında kanalda bir videom var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bakın, kanalda size sık sık kadim bilgelikten bahsedip onu modern çağlardaki bilim anlayışımız ile birleştiriyorum. Ve bunu boş yere yapmıyorum. Yaptığım her araştırma, okuduğum her kaynak beni adım adım bu iddiamın ve yaklaşımımın nedenli doğru olduğuna doğru götürüyor. Hindistan deyince insanların aklına hemen günümüzdeki kirli ve eğitimsiz hali geliyor. Halbuki Hindistan belki Sümerler kadar önemli ve eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış, cidden çok derin bilgi birikimi olan bir yer. Ve oradaki Sanskritçe metinler son derece dikkatli şekilde araştırılmalı. Size Sanskritçe hakkında yeni öğrendiğim bir bilgiyi de vereyim. Mısır gezimde bize hükümetin atadığı bir rehber de refakat etti. Bu Mısır'ın kanunu. Şansımıza Kahire Üniversitesi'nde 25 senedir etimoloji ve hieroglif üzerine uzmanlaşmış bir profesör bize denk geldi. Ve kendisiyle güzel sohbetler ettik. Laf lafı açarken konu Sanskritçe'ye geldi ve ben o dilin gizemleri hakkında birkaç soru sordum. Verdiği cevap aslında son derece sade ama derindi. Eğer dünyada konuşulan ilk dil nedir, insanlık medeniyetinin ilk kök dili nedir diye soruyorsan, bunun tek bir cevabı var, o da Sanskritçe diye yanıtladı. İşte bu bile aslında Hindistan'da ve Tibet'te saklanan binlerce Sanskritçe parşömenin dil unutulmadan önce acilen modern dillere çevrilmesinin nedenli önemli bir insanlık projesi olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Bu bilgilerden sonra Fulcanelli ve Bergier'in yaptıkları sıra dışı konuşmaya geri dönelim. Fulcanelli, Bergier'e nükleer fizik alanında bilgiler vermeye devam ederken şu ilginç diyalog yaşanır. Sana şimdi diyeceğim bilgiyi kanıtlamaya çalışmayacağım. Fakat söyleyeceklerimi tam olarak Monsieur Heilbronner'a ilet. Son derece saflaştırılmış bazı maddeler belirli geometrik dizilimler ile hizalanırlarsa vakum teknikleri ya da elektrik enerjisi kullanılmadan atomik güçleri serbest bırakabilirsiniz. İkilinin sohbeti daha ne kadar sürdü ve Fulcanelli, Bergier'in kitabında yazmayan daha hangi bilgileri paylaştı bilmiyoruz. Ama 1942 senesinde bu gördüğünüz ilk nükleer reaktör prototiplerinden olan ve temel olarak geometrik dizilimleriyle nükleer tepkime üreten uranyum yığını prototipi geliştirildi. Tabii bu konuşma ve öğrenilen yeni bilgiler ekip tarafından Fransız Bilim Akademisi'ne sunulur ve sonrasında da atom bombası için prototip çizimler paylaşılır. İşte işin içine CIA'nin ilk hali olan Amerikan Stratejik Servisi'nin girişi de bu şekilde olur.
Döneminin seneler öncesinden gelen bu bilgilerin nasıl olup da bilindiği ve paylaşıldığı hakkında gerçeği öğrenmek isteyen Amerika, tüm dünyada Fulcanelli denilen adam için bir insan avı başlatır. Ve hatta bu tarz bilgileri içeren tüm simya kitapları ve notlarını almak için de büyük paralar harcamaya başlar. Her ne kadar onlarca antik metin bir şekilde ele geçirilse de Fulcanelli asla bulunamaz ve tarihe adını son simyacı olarak yazdırır. Fulcanelli'nin kim olduğuna dair senelerdir çeşitli teoriler ortaya atılır durur. İlk önce onun Eugene Cantelli'ye olduğu iddia edilmiştir. Fakat daha sonra yapılan el yazısı karşılaştırmaları ve tarihi uyumsuzluklar bu iddiayı çürütmüştür. Ondan sonra Cantelli'nin ilk hocası olan Julien Champagne olduğu söylendi. Fakat onun da her daim son derece içine kapalı ve içki bağımlısı ve kafası dağınık bir insan olduğunu düşünürsek, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde zaman zaman görünen ve son derece aklı başında şekilde 2 kitap yazmış bir kişiyle alakası olmadığını anlarız. Ayrıca her iki adam da son nefeslerine kadar bu iddiaları her daim yalanlamışlardır. Hatta Eugene Cantelli'ye notlarında bu kadim bilgilerin Fulcanelli'ye bizzat onun hocası olan Basil Valentin tarafından aktarıldığını eklemiştir. Basil Valentin de tarihteki en gizemli simyacılardan birisi olarak bilinir. Her ne kadar tam olarak ne zaman yaşadığı, ki kimler 14. yüzyıl, kimileri de 15. yüzyıl derler, ve kim olduğu bilinmese de aynı Fulcanelli gibi o da arkasında 12 anahtar olarak bilinen ilginç bir simya kitabı bırakmış ve bizzat modern kimyanın atalarından birisi olarak görülmüştür. Hem de modern kimyanın gelişiminden yüzlerce sene önce. Basil Valentin cidden ilginç bir karakter. Hatta bazı araştırmacılar onun magnum opus'u keşfetmiş bir simyacı olduğunu ve bu sayede yüzlerce sene sonra bile bir şekilde Fulcanelli'yi eğitebildiğini, hatta Basil'in aslında Fulcanelli olduğunu bile iddia edenler olmuştur. Cidden tarihin bu kısmı son derece karışık ve elimizdeki bilgiler ne yazık ki kısıtlı. Ne olursa olsun Fulcanelli'nin hikayesi simya denilen kadim ilme giriş yapmak için güzel bir başlangıçtı. Çünkü yakında simya ile alakalı videolar yapacağım ve hep birlikte hermetik ilimlerin sırlarını araştıracağız. Ben şahsen simyacıların üzerindeki bu gizemi anlıyorum. Ölümsüzlüğü keşfettiğinizi düşünün. Hatta onu da geçtim, bir şekilde birkaç yüz sene yaşamanın sırrını veya eşyanın tabiatının sırrını çözdüğünüzü düşünün. Bunu herkesle paylaşır mıydınız? Ben de olsam son derece gizli bir şekilde gözlerden uzak hayatımı yaşar ve yine gizli bir şekilde bunu uygun gördüğüm kişilere öğretirdim. Aksi halde devletler sizi deney faresine çevirirler. Fulcanelli kimdir? Nedir? Öldü mü? Yoksa hala hayatta mı? Ya da tüm bunlardan ayrı olarak son derece ilginç bir şehir efsanesi mi? Bilen yok. Fakat onun ardındaki bilgeliğinin kaynağı olan simyaya ve hermetik bilgilere bir şekilde erişimimiz var. Zaten önemli olan da bize bu bilgileri aktaran kişiyi araştırmak değil, aktardığı bilgiyi araştırmak. Kişilere takılıp kalmadan gerçek bilginin peşinde olun. Ve daha önce de dediğim gibi aman onlar sadece mit, aman onların günümüz bilimiyle alakası yok diyenleri dinlemeyin. Bu gezegenden Allah bilir kaç tane medeniyet geldi geçti. Biz kim bilir kaçıncısıyız. Fakat bu kibirle gidersek büyük ihtimal biz de yitip gidenlerden birisi olacağız. O yüzden her daim gerçekleri açık fikirlilik ile araştırın ve bırakın yeri geldiğinde eski kalıplarınız yıkılsın. Yerine yenileri gelsin. Tıpkı simyada olduğu gibi ancak bu şekilde altına dönüşürsünüz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benim çok ilgimi çeken bir konuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yakında simyanın derinliklerine inmeye devam edeceğiz. Kanala abone olarak, bildirimleri açarak takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.